Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ilk defa göreceğiniz hem çok güzel hem de çok kolay dikişsiz dikiş iş patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve lila tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum patiğim. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı. Hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile yapacağız. Patiğimize şu kenar bölümünden başlayacağız hanımlar. Toplamda 95 ilmek olarak ve bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğime hemen renkli ipim ile 95 ilmek atarak başlayacağım. Bu renkli ipimin ucunda şöyle ortalama 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. 95 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim 2 3 4 5 6 7 bu şekilde 95 ilmek tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 95 ilmeğimi attım geldim. Daha büyük yapmak isteyenler varsa da hanımlar buraya tek sayı olması önemli. 99 ilmek ya da 101 ilmek olarak da başlayabilirler. 35-36 numara yapmak istiyorum diyenler varsa da 87-89 ilmek olarak başlayabilirler. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Burada bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimiz bekleyebilir. Taban yapımında yine o ipi kullanacağız. Kesmeye gerek yok. Bu aşamada hanımlar bu kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimiz sırası ile bir ilmek düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde artık ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz, şu ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki model kurulumunu yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle. Model 3 ilmek üzerine kuruluyor. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanında bakın gördüğümüz gibi örüyoruz ilmekleri. Bir tersimi ters ördüm. Şimdi modeli hanımlar bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde 3 ilmek üzerine kuracağız. Öncelikle buradaki ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Şöyle düzelteyim. Da ilmeğimi de kaçırdım. Şuradan ilmeğimi de alıyorum geri. Burada hanımlar bakın. Şöyle kaçmış, onu da toplayayım. Arada olur öyle kazalar. Ben şuradaki ilmeğimi bir şöyle toparladım, ördüm. Ay vallahi sinir oldum şu an. Evet. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz hanımlar. Öncelikle yapacağımız işlem şöyle. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeğimi aynı gördüğüm gibi ördüm. Şimdi ipimi alıyorum. Kendime doğru aldım bakın. Bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. Şu ipimi bakın. Şu aradan çıkararak bu 3 ilmeğin etrafında dolandırdım, arkadan çıkardım. Bu 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime alıyorum. İlk modeli yaptık. Aralarda bir ilmek ters, bunu ters örüyoruz. Şimdi tekrar önde bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimiz var. Bunu gördüğüm gibi 3 ilmeği örüyorum. Ardından yine ipimi şöyle öne doğru aldım. Bu 3 ilmeği sol şişime takıyorum. Sonra ipimi 3 ilmeğin etrafında dolandırıp bu 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım. Yine arada bir ilmek tersim var. Aynı modeli 3. kez kuracağız. Bir düz, bir ters, bir düz. Bu 3 ilmek üzerine 3 ilmeğimi örüyorum. Gördüğüm gibi. Sonra ipi kendime doğru aldım. 3 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Bu ipimi şöyle 3 ilmeğin etrafından dolandırıp arkadan çıkarttım ve tekrar ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Ördüğümüz bir düz, bir ters, bir düz 3 ilmeğin etrafında ipimizi dolandırıyoruz. Aradaki bir tersimi yine ters ördüm. Tekrardan bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. İpimi bu ilmeğimin etrafında şöyle önden arkaya doğru şöyle dolandırıyorum ve ilmeklerimi tekrar sağ şişime aldım. Arada bir tersim var. Yine bir düz, bir ters, bir düz ördüm. İpimi tekrar kendime doğru aldım. Şöyle 3 ilmeğin etrafında dolandırıyorum ve bu 3 ilmeğimi tekrar
sağ şişime aldım. Modelimizi sıra sonuna kadar bu şekilde kuruyoruz. Aralarda bir tersimiz var, ters ördük. Model bir düz, bir ters, bir düz. Bu 3 ilmek üzerine kuruluyor. Şimdi bu 3 ilmeğimi yine ördüm. Tekrardan ipimi bu 3 ilmeğin etrafında şöyle dolandırıyorum ve bu 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime alıyorum. Arada bir tersimiz var. Bu şekilde 3 ilmek üzerine modelimizi kuracağız hanımlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde model kurulumunu yapalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar modelimi yaptım. En son 3 ilmeğe model kurdum. Önündeki bir ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde modelimizi yaptık, ilk modelimizi. Arka yüzde hanımlar model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Şöyle ki kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir düzüm var, düz örüyorum. Bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. İkinci modeli yapacağız. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örerken ön yüzde model kurulumunu yapıyoruz. Model kaydırmalı bir model. Altta yaptığımız iki modelin tam ortasına gelecek 3 ilmeğe yeni modeli kuracağız. Şöyle ki kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum yanına. İlk modeli yaparken hemen öndeki 3 ilmeğe modeli kurmuştuk. İkinci modeli yaparken dediğim gibi kaydırmalı bir model. Şimdi bir kenar ilmeğini ördüm, bir ters ördüm. Bir düz, bir tane daha ters ördüm. İkinci modelde kenara 4 ilmeğimi bir düz bir ters olarak ördüm. Ardından bakın önde bir düz bir ters bir düz. Alttaki iki modelin tam ortasına gelen 3 ilmek. Bu 3 ilmeğe model kuracağız. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. Bir düz bir ters bir düz. Yine ipimi kendime doğru aldım. Bu 3 ilmeğin etrafında ipimi dolandırıyorum. Arkadan çıkarttım ipimi. 3 ilmeği tekrar sağ şişime alıp araya bir ilmek ters örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Tekrar önde 3 ilmek var. Bir düz, bir ters, bir düz. Bakın alttaki iki modelin ortasına denk geliyor. Bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördükten sonra ilmeklerimi sol şişime aldım. İpimi etrafında dolandırıp tekrar ilmekleri sağ şişime alıyorum ve araya bir ilmek ters örüyorum. Yine devam edelim. Önde 3 ilmek var. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Şöyle 3 ilmeğin etrafında ipi dolandırıp arkadan çıkarıyorum ve ilmeklerimi sağ şişime aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Yeniden bakın bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar ipi şöyle aradan kendime doğru alıyorum. Bu 3 ilmeğimin etrafında tekrar ipimi dolandırıp ilmeklerimi sağ şişime alıyorum ve araya bir ters örüyorum. Modeli kaydırmalı olarak bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar modelimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın ilmeklerimi ördüm. Son 4 ilmek kalana kadar yine modelimi yaptım. İlk başta da ilk 4 ilmek ördükten sonra modeli kurmuştuk. Sonda da son 4 ilmek kalana kadar modeli yaptık. Son 4 ilmeği bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde ördük. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük geldik. Tekrar ön yüzde modeli yapacağız. Modelin birine hanımlar ilk model toplamda buraya şöyle göstereyim hanımlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane model yapacağız. İlk modeli yaptık. İkinciyi de yaptık. Üçüncü modeli ilk modelle aynı şekilde yapacağız hanımlar. Model bu şekilde yer değiştirerek örülüyor. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ters ördükten sonra ilk modeli nasıl yaptıysak üçüncüyü de aynı şekilde kuracağız. Bakın bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeğimi ördükten sonra ipimi yine bu 3 ilmeğin etrafında dolandırıp tekrar sağ şişime alıyorum ve araya bir ters örüyorum. Yeniden bir düz, bir ters, bir düz örüyorum ve bu ipimi bu 3 ilmeğin etrafında şöyle dolandırıp ilmeklerimi tekrar sağ şişime alıyorum ve araya bir ters örüyorum. Üçüncü modeli yine ilk modeliyle aynı şekilde sıra sonuna kadar yapacağız hanımlar. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düz bir ters olacak şekilde. Tekrar ön yüze geldiğimizde bu defa dördüncü modeli de ikinci modeliyle aynı şekilde yapacağız.
Kenara 4 ilmeği ördükten sonra yine öndeki 3 ilmek üzerine aynı modeli kuracağız. Bakın hanımlar, ikinci modelde olduğu gibi yine 4. modeli yapacağız. Ardından tekrar arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi ördükten sonra tekrar ön yüzde 5. modeli yapacağız. 5. modeli de 1. ve 3. modelle aynı şekilde yapacağız hanımlar. Kenara 2 ilmek ördükten sonra modeli başlatacağız. Bu şekilde bu bölüme toplamda 5 tane modelimizi örüp gelelim hanımlar. Çünkü ben bu kenara dediğim gibi bakın şu bölüme 5 tane model yaptım. 5 modelimizi örelim gelelim. Evet hanımlar. Buraya 5 tane modelimi gördüğünüz gibi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Patiğimizin şu kenarına haroşa örgü öreceğiz. Bakın bir tane krem, bir tane hemen yandan göstereyim. Bir krem, bir lila, bir krem, 3 diş haroşa öreceğiz. Ben haroşayı örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Krem ipimi aldım. Şimdi krem ipimi ekliyorum. Şu kenara hanımlar şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle kendine düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Hem ön hem arka yüzde ilmekleri düz öreceğiz. Şöyle ilmeklerimizi hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini düz olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi arka yüzde de yine düz örüyorum. Bu şekilde bir diş haroşamız oluşuyor. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bakın burada bir diş krem ile haroşamız oluştu. Şimdi aynı haroşayı bu defa renkli ipimizle yapıyoruz. Yine ilmeklerimizi bu defa lila renkli ipimiz ile öreceğiz. Bir diş haroşa krem ile yaptık. Bir diğer haroşamızı lila ile yapacağız. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz öreceğiz. Ardından tekrar bir diş haroşa tekrar krem ipimizle yapacağız hanımlar. Bu kenarda toplamda bir krem, bir lila, bir krem, 3 diş haroşamız olacak. Şimdi bu kenarımızda 3 diş haroşamız olana kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 3 diş haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada artık şu krem ipimi kesiyorum hanımlar. Şöyle kremimiz sökülmesin diye bu kremin ucunu lila ipime düğümlüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizin üst bölümünü öreceğiz. Lila ipimiz burada beklesin. Ben şimdi şişimde 95 ilmek olarak atmıştım. Şimdi bu orta bölüm için ilmekleri ayıracağım. Kenara 35 ilmek örmeden sağ şişime alacağım. Eğer ki hanımlar sizler bunu 95 değil de 97 ilmek olarak başladınız. Bu sağ kenara 36 ilmek örmeden alacaksınız. 99 ilmek başladınız diyelim. 37 ilmek örmeden alacaksınız. Büyük yapacağım deyip 101 ilmek başlayanlar da 38 ilmek yan tarafa örmeden alacaklar. Ya da ben küçük yapmak istiyorum dediniz. 89 ilmek attınız. Hani ilmek sayıları birer birer eksiliyor, azalıyor. Hani şöyle anlatayım. Tek sayı üzerine başlanacak demiştim. 93, 95, 97, 89, 87 gibi. Hani böyle düşününce 95'e 35 ilmek ayırınca ilmek sayısı ikişer ikişer azalınca yanlardaki alacağımız ilmek sayısı da birer birer azalıyor. 89 ilmek başlayanlar için mesela yan tarafa 32 ilmek ayıracaksınız hanımlar. İlmek sayısı böyle ayrılıyor. Şimdi kenara ben 35 ilmek örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 ilmek ayırdım. Şimdi krem ipimi alıyorum hanımlar. Orta bölüme başlıyoruz. Orta bölümde haroşa örgü öreceğiz. Şimdi buraya 11 ilmek krem öreceğim. Bakın şu birinci ilmeğim. Haroşa örüyoruz burada da. Şu 2. Hemen 2 ilmekten sonra yine buraya düğüm atacağım ipimin ucunu. Şöyle, yoksa sökülür örgümüz. 2 ilmek oldu. Sayarak gidiyorum. 3 ilmek ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Bakın tam olarak şu orta bölümü yapıyoruz.
11 ilmekten sonra tam bu orta kısımda üçlü bir kesim yapacağız. Öndeki 3 ilmeğimi şöyle birlikte kesiyorum. Ortada kesimimizi yaptık. Bir ortada kesim yapacağız, bir de bu kenarlarda. 11 ilmek, kenara 35 ilmek ayırdım. 11 haroşa ördüm. Ardından ortadaki 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek ördüm. Şimdi tekrar 11 ilmek öreceğim. Kesime de bu ön yüzde başlayacağız. Bakın birinci ilmeği ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördüm. Bakın 11 örecektim. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 11. de kesimi yaptım. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortada kesim yaptığım ilmeğime kadar olan bu 11 ilmeğimi haroşa öreceğim. Sadece kesim yaptığımız ilmeği ortada üçlü kesim yapmıştık. Onu ters öreceğiz. Bakın kenardaki 11 haroşamı ördüm. Kesim yaptığım ilmeğim burada. Bakın. Sadece bunu arka yüzde ters örüyorum. Şimdi bu kenara 10 ilmek öreceğim. 11. de yine bu kenardan da kesimimi yapacağım. İlk kesimi ön yüzde şu kenardan yaptık. İkinci kesimi arka yüzde buradan yapacağız. Hemen bir ilmeğimi ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Şimdi geri döndük. Kesimimizi yaptık. Bu defa 10 ilmek örüp kesim yapacağız hanımlar. Her defasında ilmek sayısı birer birer eksiliyor. Bakın yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Ortada yine 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Şimdi tekrar buraya 9 ilmek öreceğim. 10. da yine kesimimi yapacağım. Şimdi sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. da bakın yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum hanımlar. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Kenardaki 10 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Ortada kesim yaptığım ilmeğimi, sadece bakın ortada kesim yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Yine burada da 9 ilmek örüp 10. da kesimimi yapacağım. Sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmekte bakın yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Şimdi geri döndük. Bu defa 9 ilmek örüp kesim yapacağız hanımlar. Her seferinde ilmek sayıları birer birer azalıyor. Kenar ilmeğini aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından ortada üçlü bir kesim yapıyorum. Şöyle üçünü birden keserek ördüm. Şimdi buraya 8 öreceğim. 9. da kesim yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. da bakın yandan da ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Buralarda ilmekleri haroşa örüyoruz. Sadece ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Bakın. Burada da yine 8 örüp 9'da kesimimi yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. da yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de 8 öreceğiz. Ortada kesim yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortadaki üçlü ilmeği alıyorum. Üçünü birden kestim. Tekrar buraya 7 öreceğim. 8. de kesimimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndük. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Kenardaki 8 haroşamı örüyorum öncelikle. Ortadaki kesim yaptığım ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Buraya da yine 7 ilmek öreceğim. 8. de kesimimi yapacağım. 5 oldu. 6, 7 ve 8. ilmeğimde kesimimi yapıyorum. Geri döndüm. Şimdi de 7 ilmek örüp keseceğiz. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Ortaya hanımlar üçlü bir kesim yapıyorum. Şimdi burada 6 ilmek öreceğim. 7. de kesimimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ilmekte kesimimi yaptım. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar.
Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki haroşalarımı örüyorum. 7 haroşamı. Ortadaki bir tersimi ters ördüm. Buraya da yine 6 ilmek örüyorum. 5, 6 ve 7. de kesimimi yapıyorum. Geri döndük hanımlar. Şimdi de 6 ilmek öreceğiz. Ortada üçlü kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Ortada üçlü kesimimi yine yapıyorum. Buraya yine 5 ilmek öreceğim. 6'da kesimimi yapacağım. 4, 5. 6. ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. Arka yüzde ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Kenardaki 6 ilmeğimi örüyorum haroşamı. Ortadaki bir ilmeğimi ters ördüm. Burada da yine arka yüzde 5 ilmek haroşa örüyorum. Ve bakın 6. da yandan da bir ilmek alıp kesiyorum. Geri döndük hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de 5 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağım. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Yine ortadaki 3 ilmeğin üçünü birden topladım. Yine buraya 4 öreceğim. 5'te kesim yapacağım. 3, 4. 5. de yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım örmeden. 2, 3, 4, 5 haroşamı ördüm. Ortadaki bir ilmeğim ters. Şuraya da 4 tane ilmeğimi ördükten sonra 5. de yine kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi de hanımlar 4 ilmek örüp keseceğiz ortada. Üçlü bir kesim yapacağız. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Ortada yine üçlü bir kesim yapıyorum. Şimdi de şuraya 3 ilmek örüp 2, 3. 4. de kesimimizi yapıyoruz. Geri döndük hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda 4 ilmek haroşamı ördükten sonra ortadaki bir ilmeği ters örüyorum. Hemen diğer yana da 3 haroşamı ördüm. 4. de kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi de 3 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. Buraya 1, 2 ilmek ördüm. 3. de kesimimi yaptım. Tekrar geri döndüm. Kenar ilmeğini aldım. 2. ve 3. haroşamdan sonra ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Bu kenara da 1, 2 ilmek ördüm ve 3. de kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndük. Şimdi de 2 örüp keseceğiz. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2.'yi ördüm. Burada 2 ilmek ördük. Şimdi ortada hanımlar bakın. Üçlü bir kesim yapıyorum. Burada da 2 ilmek var. İlkini ördüm. 2.'yi örerken yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk yanındaki bir ilmeği haroşama düz ördüm. Ortadakini ters örüyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördükten sonra şu kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Ortada 5 ilmek kaldı hanımlar. Bir kere daha kesim yapacağız şimdi. İpim karşıda, ilk ilmeği aldım. İlk ilmekten sonra bakın ortada 3 ilmek var. Üçünü birden kesiyorum. Burada bir ilmek var yanda. Hemen bunu örerken yandan da bir ilmek alıp kestim ve şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine buradaki ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters örüyorum ve bu kenardaki ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kestim hanımlar. Ortada 3 ilmeğimiz kaldı. Kesimlerimizi yaptık. Artık kesim yapmayacağız hanımlar. Patiğimizin orta bölümünü bu şekilde örmüş olduk. Şimdi bu krem ipim burada şimdilik şöyle beklesin. Bu ilmeklerimi, burada da 24 ilmeğim kaldı hanımlar benim. Bu ilmeklerimi sırasıyla kesiyorum. Sizin ilmek sayınız fazlaysa burada fazla ilmek kalacaktır. Azsa az ilmek kalacaktır. Bu ilmek sayısına göre, ayarladığınız başlangıç sayınıza göre 3-5 ilmek farklılık gösterebilir hanımlar. Benim burada 24 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeklerimi sırasıyla böyle sol şişime aktarıyorum yeniden. Bu şekilde. Şimdi artık patiğimizin şu boğaz kısmını yapacağız hanımlar. Bu aşamada şu lila ipimi elime alıyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Hanımlar, bu sıramızda bu ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar lila ipimizle öreceğiz. Ortadaki krem ipi de keseceğiz. Bakın hepsini düz olarak örüyorum. Yine
desenimizi bu boğaz kısmına da kuracağız. Fakat ön yüzde ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz. Şu ipimin ucu da ipime takılmış, hemen bir açayım burayı önce. Bu şekilde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu bilek bölümünde hanımlar 24 burada, 24 orada, 48. 3 ilmek de ortada. 51 ilmeğimiz oldu şimdi bilek bölümünde. Toplam. Bakın şu ilk kremime kadar ördüm. Sonra bu krem ipimi kesip artık düğümleyeceğim. Patiğimizin devamında artık krem ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Bu renkli ipimizle devam edeceğiz. Hemen burada da ipimin ucunu şöyle bağlayacağım. Şöyle hanımlar, ilmeklerimi örerken şöyle göstereyim. Bakın şu krem ipimi hep gizleyerek götürüyorum. Bakın lilanın üzerinden atlatarak, bakın. Bu şekilde ipimizi de gizlemiş oluyoruz. Sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Elimiz oyalanmıyor. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Bakın patiğimizin boğaz kısmında da yine şu kenarda yaptığımız modelin aynısını yapıyoruz. İlk olarak bakın şu an arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi bir düz bir ters, bir düz bir ters, bu şekilde örüyoruz hanımlar. Bir düz bir ters, bir düz bir ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekil örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Aynı modeli tekrar kuruyoruz hanımlar. Şöyle kafanız karışmasın diye bir göstereyim sizlere yine. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Şimdi bakın bir düz, bir ters, bir düz 3 ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğe model kuracağız. Önce bu ilmeklerimi bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Sonra ipimi kendime doğru alıp şöyle bu 3 ilmeğin etrafında önden arkaya doğru dolandırıyorum ve bu ilmeklerimi tekrar sağ şişime alıyorum. Araya bir ilmek ters örüyorum. Yeniden bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Tekrardan ipimi bu 3 ilmeğin etrafında şöyle dolandırıyorum ve ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Araya bir ilmek ters örüyorum. Bu bölümde yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız hanımlar. Ben bu patiğimin şu kenarına da yine boğaz bölümüne de yine bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptım. Dileyen 6-7 tane de yapabilir. İstediğiniz kadar bu boğaz kısmını uzatabilirsiniz ama ben 5 tane yaptım. İlk modelden sonra arka yüzde yine ilmekleri bir ters bir düz gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine ön yüzde tekrar aynı modeli kaydırmalı olarak kuruyoruz. Zaten nasıl kurulacağını şu bölümde sizlere göstermiştim. Aynı şekilde modelimizi boğaz kısmında da kuracağız. Yani ilk modeli bakın kenara 2 ilmek örerek yaptık. Öndeki 3 ilmeğe. İkinci modeli yaparken kenara 4 ilmek ördükten sonra modeli yapacağız. Üçüncü modeli yine birinci modelle aynı şekilde, dördüncüyü ikinciyle aynı şekilde, beşinciyi de yine birinci ve üçüncü ile aynı şekilde kuracağız. Şimdi bu bölüme toplamda 5 tane şu desenimizden örelim gelelim hanımlar, ardından buluşalım, bilek kesimini yapacağız, ardından tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin boğaz kısmını da ördüm geldim buraya. Gördüğünüz üzere 5 tane modelimi yaptım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim hanımlar. Çok da sıkı bir kesim yapmayalım. Biraz esnek olsun. Ayağımız rahat girsin. Şöyle ilmeklerimi ikişer ikişer örerek şöyle topluyorum. Dileyen tığ ile de kesim yapabilir. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bu şekilde ilmeklerimizi keseceğiz. Hanımlar, ilmeklerin tamamını bu şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Burada son bir ilmek kaldı. Kenarımız şöyle sıkı sağlam olsun diye 2 tane zincirimi atıp ipimi kesiyorum. Patiğimizin boğaz bölümünü de bitirdik hanımlar. Bakın esnekliği gayet güzel. Şöyle gösteriyorum. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Başlangıçta şöyle bir ipimiz kalmıştı. Bu ipime yine aynı ipimi, lila ipimi şöyle düğümleyeceğim kenara. Hanımlar, ben patiğime 95 ilmek olarak başlamıştım. Şöyle ön yüzde 95 ilmek başladığım yerden yine 95 ilmek çıkaracağım. Bakın ipimin ilk geldiği yer ilk ilmek yeri. Hemen buraya girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Sırasıyla hanımlar bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bakın yerleri belli V şeklinde. Buralara girerek ilmek çıkartıyorum. Bakın başlangıç yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girip ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Dediğim gibi ben 95 ilmek olarak başlamıştım patiğime. 95 ilmek attığım yerden yine 95 ilmek çıkaracağım.
Diğer uca kadar bu işleme devam edeceğim hanımlar. Bakın şu uca kadar. Bu aşamada misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Böyle patin şekli daha net görünür ama ben yine burada ilmekler bir süre sonra şöyle sıkışacak, şekil bozulacak patiğin ama sorun değil. Ben yine aynı şişte yapacağım. Sizler bu aşamada patiğinize kaç ilmek başladıysanız aynı sayıda ilmeğinizi şu kenara gelene kadar çıkarın gelin hanımlar. Evet hanımlar, buradan 95 adet ilmeğimi sıra sonuna kadar çıkardım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Bakın şu anda arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu aşamada ilmeklerin tamamını haroşa yani düz olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Böyle. İlmeklerimizin tamamını bu şekil sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmekleri sıra sonuna kadar ördüm. Ön yüze bir diş haroşamız düştü. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini yapacağız hanımlar. Öncelikle patiğimizin burnuna 9 ilmek olarak başlayacağız. Sonra tabanda 15 olana kadar yanlardan ikişer ikişer ilmek keserek ortaya alacağız. Öncesinde şöyle hesaplama yapıyorum. Bakın şişimde 95 ilmeğim var. 9 ilmek burun kısmına ayırınca geriye 86 ilmek kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca 43'er ilmek düşüyor. Farzı misal 99 ilmek attınız siz başlangıca. Bundan 9'u çıkaracaksınız. Geriye 90 kalıyor. 90'ı da iki yana paylaştırınca kenarlara 45'er ilmek düşüyor. Taban kesimini böyle hesaplayacaksınız hanımlar. Öncelikle şu an yine ön yüzdeyim. Patiğimizin kesimini yapabilmek için bu kenardan hanımlar 43 adet ilmeğimi öreceğim. Sizin artık burada kenarda kaç ilmeğiniz varsa hesaplamanıza göre kaç ilmek çıktıysa o kadar sayıda ilmeği burun kısmına kadar örün gelin hanımlar. Ben 43 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet, buraya 43 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için şuraya bir 9 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek ördüm. Saydığımızda şu kenarda da 43 ilmek kalıyor. Tekrar 9 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci, üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi tekrar arka yüzde de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada 9 ilmek ile bakın şuraya bir diş haroşamızı ördük. Burada 15 ilmek olana kadar yanlardan her sırada ikişer ikişer ilmek keserek alacağız. Şöyle yapıyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın 4'ünü ördüm. 5, 6, 7, 8, 9. Ardından yan taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de şu kenardan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Böylece 11 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve yan taraftan 2 adet ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Böylece 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 5. oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yan taraftan yine 2 ilmek keserek ortaya ekledim bu ilmeği de. 13 oldu. Yeniden geri döndüm hanımlar. Tekrardan 13 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve yan taraftan yine 2 adet ilmek keserek bunu da ortaya ekledim. Ortada 14 oldu. Bakın patik burnunda oval bir görüntü oluştu. Ayak anatomisine de uygun oluyor bu şekilde. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ortadaki ilmeklerimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. 15. de hemen yandan 2 ilmek alarak ikisini kesiyorum. Böylece tabanda 15 ilmek oluştu. Artık 15 ilmekle tabanımızı yapacağız. Yapacağımız işlem şu: tabandaki 14 ilmeği öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. Bakın ipim karşıda. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken bakın
Yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndük. 15 ilmek üzerinden taban kesimi böyle devam edecek. Tekrardan yine tabandaki 14 ilmeği öreceğim. 15. de kesimimi yapacağım. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bu işleme devam edeceğiz. Aynı işlemi. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Çünkü taban ile kenar arasında bakın şöyle küçük ayrık bir görüntü var. Bu aşamada bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu da kesimi yapacağız. Yine saymadan gideceğim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son bir kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine bakın taban ile şöyle ayırdığımızda kenar arasında ayrık bir görüntü var. Tekrar tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son ilmeğim kaldı. Bunu örerken yan taraftan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Tabanımız 15 ilmek üzerinden böyle devam edecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için renkte biraz farklılık olabilir ışıktan kaynaklı. Şimdi patiğimizin bu topuk bölümünü yapacağız hanımlar 15 ilmek ile. Bu aşamada bakın ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Son 2 ilmeği kestim. Burada 14 ilmek kaldı. Şuralarda hanımlar bakın kenar ilmek yerleri var. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine yani şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Burası kenar olduğu için biraz sıkı hanımlar. Şöyle tığ yardımı ile ilmeğimi çıkarttım. Burada tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örüyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra hanımlar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu kenarda ilmek çıkartırken geri döneceğim hanımlar. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi de buradaki bakın ilk kenar ilmek yerim şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek yine buradan da ilmek çıkarıyorum. Böylece yeniden 15 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkasını böyle yapıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi yine kestim. Ve burada bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Geri döndüm. Bakın bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde 15 ilmekle arka bölümü öreceğiz. Biz bu işleme şuraya ve bakın şuraya gelene kadar yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Artık şuradaki ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak hanımlar ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Ben şurada boğaz kesiminde olan ipimiz vardı. Bunu da şöyle atlatarak gizleyerek getirelim. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Orta halli bir kesim olsun. Bu şekilde ilmeklerin tamamını kesiyoruz.
Hani dilerseniz burada tığ ile de kesim yapabilirsiniz hanımlar. Kesme işlemi tığ ile de olur. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa tığ ile nasıl yapıldığını da şöyle göstereyim. Hemen şişten bir ilmek alıyoruz. Tığdaki 2 ilmeği topluyoruz. Bu şekilde tığ ile aynı şekil kesim işlemi yapılabilir. Şahsen ben tığ ile daha kolay kesim yapabiliyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Şimdi burada hemen dibine şöyle batarak bir sık iğne oluşturuyorum. Buraya da bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladım. Şimdi hemen ipimin ucunu şöyle arka ilmek aralarına girerek şöyle düğümleyerek gizliyorum. Bu şekilde ipimizin ucunu hanımlar gizleyelim. Böyle ayağı giydikten sonra eğer çıkarsa hoş bir görüntü olmaz. Patiğimizin içi dışı tertemiz olsun. Bakın topuğumuzu bitirdik. Patiğimiz hanımlar bakın görüntü itibariyle şöyle. Bu şekilde. Gayet şöyle gösteriyorum. Esnek bir yapısı var. Ayağı saran bir model. Bu şekilde. Hemen makine yamada giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, şık, farklı bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için ve 2 şiş patik yapabilen, 2 şiş patiği daha kolay gören hanımlar için de uygun bir model oldu. Hemen şöyle bakın. Birlikte yaptığımız patiğimiz model bu şekilde. Hani akşam ışıktan dolayı patiğin rengi tam net görünmüyor. Biraz parlama oluyor ama model şöyle. Bakın tabanımız. Tam bir oturtamadım şu anda hatta şöyle ayağa. Evet. Patiğimizin topuk bölümü. Model bu. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.